Biz 9 kardeşiz efendim. 2 erkek, 7 kız. Bir rahmetli abimi kaybettik 98'de. Şu 6 ay evvel de en büyük ablamızı kaybettik. 7'miz sağ şimdi. Efendim biz Kastamonu araç kazasından, Orhan köyünden. Bizim babamız çocukluğunda İstanbul'a geliyor. Hacı Bekir Şekerci bizim araç kazasından olduğu için geliyor burada. İşi orada buluyor. Orada çırak oluyor, kalfa oluyor, usta oluyor. Uzun seneler tam tarihini bilemeyeceğim o kadar. Usta oluyor. Tekrar bizim dükkanımızı açıyor. Rahmetli abim de büyüyor onunla. Ben de 55 senesinde İstanbul'a geliyorum. Onlar daha ve babam, abim İstanbul'da. Ben de 55'te geldim. Dükkan açıldı 57'de. O zamanla beri ben de çalışırım. İlkokulu okurken ben hem işe hem okula gittim. Okuduğum okulda Edebiyat Vakfı vardı Sultanahmet'te biliyorsunuz. Orası Cevri Kalfa İlkokulu'ydu. Orada okudum. Orayı bitirdik. Yarım gün okul, yarım gün iş. O günkü şartlar bugünkü gibi değil. Zor durumlar, yokluk var, şu var, bu var. Yeni açılmış. Sonra ortaokula gittim. Gedikpaşa İlkokulu'nda. O kilisenin olduğu yerde. Şimdiki Gedikpaşa okul değil orası. Orayı okuyabildim. Ondan sonra okumak bize şey oldu. Yasak oldu. Okuyamazdım. Dükkanımızda fazla kişi yok. Çalışmaya mecburduk. Yani işi de sevdik. Öyle oldu efendim. 1946'da doğdum efendim. 2 çocuğum var, bir kızım var, bir oğlum var. Ben okuyamadığım için her ikisini de okudum. Benim kızım okudu, Damdüsyon Ortaokulu ve Fransızca orası biliyorsunuz. Liseyi orada, işletme üniversiteyi bitirdi. Oğlum Boğaziçi Turizm Otelciliği bitirdi. Bizim anlattığım belki daha evvel otelimiz var Sultanahmet'te. 20 sene orayı çalıştırdı. Bu pandemiden evvel bombalar falan atılmıştı. Orayı kapatmaya karar verdik. Otelimiz şimdi kirada. Mevcut olan dükkanımızda çalışıyoruz şimdi. Efendim Kadırga'da, Küçük Ayasofya'da, Sultanahmet'te, Can Kurtaran Mahallesi var orada. Alemdar Mahallesi'nde. Hep buralarda oturdum efendim. Vallahi oyun oynama alanı çok ama ben hiç oyun oynamadım diyebilirim. Hatta bana rahmetli eşim derdi ki sen çocukları anlamıyorsun çocuk. Ben hiç yapmadım. Oynamadım. Hayatım benim dükkanla geçti. Dükkana git, gel, okula git. O kadar. Yani ben oynama imkanım hiç olmadı. Ayrıca bizim orada Sultanahmet'te Alemdar sineması vardı. Oraya giderdik. Bazen de tiyatroya falan giderdik. Arada tiyatroya her zaman gidemezdik. Sinema yakın olduğu için arada girer çıkardık. İlk oturduğumuz ev, Can Kurtaran'da oturduğumuz ev ahşap bir binaydı. Öyle yok, öyle banyosu yoktu. O gün yoktu banyo. Herkes hamama giderdi. Evlerde banyo yoktu. Şeyde oturduk, Küçük Ayasofya'da. Musluklar takılı ama yok, su yok. Suyu o Küçük Ayasofya camisinden biz taşıdık. Sakalar getirdi. Yani bu senelerde 58, 60'lı yıllar falan. Yani Kadırga'da oturduk, Bahçeli evde oturduk. Kiradaydık o zaman. Küçük Ayasofya'da oturduk, anlattım onu. Sonradan geldik. Yerebatan Caddesi'ne. Yerebatan Camisi'ni bilir misiniz? Onun sırasında, karşı sırasında. Orada oturduk. Orası daha iyiydi. Orada oturduk. Sonra bizim bugünkü dükkanın olduğu yerde bir daire aldık. Oraya taşıdık. Orası daha iyiydi. Oradan ben evlendim. Can Kurtaran'a gittim. Orası da Utangaç Sokak'tır. O Four Seasons Otel'in karşı sokağında. Oradan evlendik. Çoluk çocuğa karıştık. Bazı anlattığım imkanlar olmadı orada. Florya'ya gittim. Buralarda oturdum efendim.
İlkokul arkadaşlarımız o zamanki dostluklar, çocukluklar falan çok farklı. Bir de ben esnaf olduğum için aynı semtin kişileri, o semtin arkadaşlarımız gelir. Bizde de çikolata var, şu var, bu var. Arkadaşlar ikram ederdi. Daha bir yakın bir dostluk vardı. Hem o günkü şartlar çok farklıydı. Hepimiz insan, aileler, herkes böyle zenginlik falan o zaman. Zengin olan da aynıydı, fakir olan da aynıydı herkes. Kimse ben zenginim diye konuşmaz. Fakir olan da ezilmez yani öyle bir durum vardı. O günkü şartlarda biz öyle yaşadık, öyle gördük. İlkokulumuz çok güzel ama şey yoktu, o bahçesi falan yoktu. Teneffüslerde hiç girdiniz mi oraya bilmiyorum. Orada arada koridor var işte, orada oynardık, çıkardık. Öğretmenlerimiz de çok güzeldi. Tabii benim öğretmenim hepsi rahmetli oldu şimdi. Çok emekler oldu bizde, çok özenirlerdi. Bugünkü öğretmenler şikayet etmeyeyim de bugün o eğitim yok. Bakıyorum bak bugün üniversite bitiren çocuklar, ben kendimi şey yapmayayım da yani bizim kadar bilgisi yok. Niye öğretilmiyor? Niye? Öğrenmek mi istemiyorlar? Ben bu hususta bayağı şikayetçiyim yani. Yeni nesil çalışmıyor mu? Öğretmenler mi iyi öğretmiyor? Eğitim sistemi mi farklı? O zaman biz öğretmenlerden çok çekiniriz, çok saygılıydık. Şimdi bakıyorum talebeler öğretmenlere hiç saygısı da yok. Belki bunu bugün konuşacağız. Belki gençler beni tasvip etmeyecek ama gerçekleri söylüyorum, yaşadıklarımı söylüyorum. O gün hep bir şeydik. Herkes birbirine Ramazan olur. O ona iftarlık gönderir, o ona şey yapar. Bazen herkes birbirini çağırır, iftar yapılır. Sahurlar böyle yapılırdı. O kadar çok samimi bir hava var. Şimdi bazen apartmanlarda oturanlar çoğu birbirini tanımıyor. O zaman çok yakınlık, dostluk. Birisinin evi yansa, başına bir iş gelse herkes onunla beraber olur, yardımcı olur. O zaman fevkaladeydi, her şey çok iyiydi. Biz o günleri gördük. Çok şükür yaşadık o günleri. Var. Çoğu ama rahmetli oldu. Komşularım benim. Çoğu. Bazılarının vardı isimleri. Bir de benim dayım vardı. Hacı Bekir'de çalışan. O çok popülerdi, şekerci. Çok meşhur olmuştu. Rahmetli Menderes, Refik Koraltan, işte eski bakanlar, Namık Gedik falan. Onlar Ankara'dan arabalarını gönderdi, şoförlerini, bagajlarını. Benim dayım da şekerciydi. Hacı Bekir'de yetiştiği için bize çok güzel bir isim yapmıştı. O herkes bayramda, Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda şoförler Ankara'dan gelir, bagajlar buradan şekerle dolar gider. Yani öyle günler de geçti. İyi bir hava vardı, herkes iyiydi, mutluydu. Efendim, memlekette derken son zamanlar liderler çoktu. Son zamanlar, bundan 20 sene evvel falan. Onlar da gitti. Daha doğrusu turist gelmesiyle Sultanahmet'in halkı, eski halkı, herkes turisti, o hippileri falan beğenmediler. Evini sattı, iş yerini sattı. Başka semtlere, Bakırköy'e, Karşı'ya, oraya buraya getirdi. Ama çoğu pişman bugün. Sultanahmet'i niye bıraktık biz diye. O zaman o hippiler yadırgadılar. Halbuki hippiler, ben hep içindeydim, onlarla yaşadım. Ben onlar gibi yaşamadım ama onlarla beraberdik. Hiçbir kötülük görmedik onlarda Allah için. Gayet kültürlü, saygılı, borcu olur geri verir. Borcu olmuştur gider gönderir memleketinden. İyi insanlar, hepsi kültürlü, okumuş, hepsi üniversiteliydi. Şimdi gelenler var, hakim olmuş, savcı olmuş, avukat var, iş adamı olmuş. 70'ler, 80 yaşlarında gelenler bugün. Hepsi iyi insanlardı. Orada da değişik her yerden vardı. Ama o günkü insanlar çok farklıydı. Çok farklıydı. Herkes birbirini sever. Günaydın der sabah kalkınca. Bir hastan olsa herkes gelir koşar, yardım etmek ister. Diyelim evin yanında herkes onunla beraber onu alır evine götürür, yatırır, yemeğini getirir, verir. Yani böyle her türlü yardım çok iyiydi. Birlik beraberlik tabii, hep birlik beraberlikti. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor, kimse de herkes bencil olmuş.
Düğün salonları vardı Beyazıt'ta falan. Çokları böyle şeyde yapan, bahçeli evler vardı. Bahçeli evlerde falan olurdu. Her binanın da, o zaman böyle büyük binalar yok. Müstakil binaların çoğu. Herkesin de bahçesi var orada. Sandalye, masa çıkarırlar. Öyle olurdu. Aşağı yukarı. Çok hali vakti olanlar düğün salonu yapardı ama durumu iyi olmayanlar böyle bahçesinde, kendi bahçesinde veya komşunun bahçesinde yapılırdı. Bayram çok güzeldi efendim. Bayram herkes, büyükler evde oturur. Bugün herkes tatile gidiyor. Evde olmuyor. Eve gidiyorsun, arıyorsun, yok bulamıyorsun. Küçükler herkes, eskiden böyle bir de biz şekerci, pastacı olduğumuz, herkes gelir bize pasta yaptırır, şeker yaptırır, lokum yaptırır. Büyüklerine dedeme gidiyorum der, teyzesine şuraya buraya büyüklerine gider. Ziyaretler iyiydi. Biz de çocukken bize de gittiğimiz zaman mendilin içine para koyarlardı büyüklerimiz. Onları da hatırladım şimdi. Öyleydi. Gayet samimi şekilde. Ve oturtur yemek yemeden göndermezler. Böyle durumlar yaşadık Allah'a çok. Hadi giderdik, büyüklerimize giderdik tabii. Zaten bir de bize müşteri olarak çoğu gelirdi. Orada bayramlaşma olurdu. Camiden çıkarız sabah, orada bayramlaşma olurdu komşularla. Vallahi biz gençliğimizde, ben dediğim gibi ben çok gezen, boş vaktim yoktu ki, hep dükkandaydım. Eş dostu hep bize dükkana gelirdi. Orada. Arada bu Alemdar sineması vardı, oraya giderdik. Bazı düğünler olursa yakınlarımız düğünlere falan gidebilirdik. Açık sinema vardı, Can Kurtaran'da. Oraya sinemaya giderdik. Onun gibi işte. O yüzden filmler o zaman, o günkü filmlerde şeyler vardı. Bizim Sultanahmet'te Can Kurtaran'da Erol Taş'ın kahvesi vardı. Erol Taş, Hülya Koçyiğit, Sadri Alışık, onun selam verişi böyledir. O aklıma geldi şimdi. Yani eski hepsini tanırım. Birkaç isim var ama isimleri hatırlayamayacağım şimdi. Bizim Sultanahmet'te oturan Fatma Girik rahmetli. Bizim Yeşil Evin olduğu yerde otururdu. Öyle odalar vardı tek tek, orada otururdu. Ama o şeydi böyle, cabbar birisiydi. Allah rahmet eylesin. Belediye başkanlığı da yaptı biliyorsunuz. Şişli Belediye Başkanlığı yaptı Fatma Girik. Aklıma gelenler şimdi daha birkaç burada yetişti sanatkarlar var ama bir de bizim o kanun, darbuka, şu bu çalanlar akşamları Taksim'de gazino olur. Hepsi giyinir bizim ağır kapının. Oranın halkı akşam kravatının papyonunu takar. Eline şey alır, müzik aletini. Bizim dükkanın önüne gelir, orada durak var. Duraktan Taksim'e giderler. Orada gece çalar, geri dönerler. O bizim Can Kurtaran'daki aşağıda oturanlar, öyle hep sanatkardır onlar. Beyoğlu'na giderdik, tiyatrolar Beyoğlu'na vardı. Evet. Ama oralara çok gidemezdik. O kadar gücümüz de yoktu, belki o kadar kültürümüz de yoktu. Ama severdik ama. Mesela bizim dişçi vardı, Neşen. Dişçidir o. İki kardeş bunlar. Bu kimsesizlerin yattığı bir yer var, oranın müdürü Hilmi abi vardı, Sultanahmetli. O böyle kimsesizlere falan yardım ederdi, alırdı. Bu ismini hatırlayamayacağım efendim, özür dilerim. O yardımcı olurdu hep. Hilmi Şen. Dalızade mi? Neresi orası? Telaffuz edemedim şimdi. Oranın müdürüydü. Hep böyle semtte olanlara yardımcı olurdu. Kimsesiz olanları oraya alırdı. Evet. Onun kardeşi vardı, o da dişçi. Şensoy ismi de. Hatta dişim ağrıyor, bir gün beni aldı götürdü bürosuna. Taksim'de, Parmak Kapı'da dişçi vardı. İlk defa dişçi orada diş tedavisinde oldum. Büyüklerimiz böyleydi, şarkıcıydı. Kendisi kekemeydi ama şarkı söylerken kekemelemezdi. Giderdik oraya, orada oynardık. Orada hayvanat bahçesi vardı. Onlara bakardık. Orada oynardık. Bak orası oynamak için oraya giderdik. Orası çok güzeldi.
Ama senelerde gitmedim oraya da. Yakın ama artık bu yaşta da gitmek arzu etmedik galiba. Orası çok şahane. Şimdi babam abim bu işi kurmuşlardı. Ben de yanlarındaydım. Öyle götürdük. Bir de biz uzun sene bu şeyi yaptık. Şeker ve pastacılık. Turistler gelmeye başladı o seneler. 66-68'lerde falan. Bizden başka da onlara hitap edecek kimse yok. Onları alıştırdık. Sabah gelirler bizde kahvaltı yaparlar. Öğlen gene ufak tefek bir şeyler ama yemek yiyecek yeri yok. Sıcak bir yemek yemesi lazım. İhtiyaç hissettik. Hemen 3-5 gün içinde restoranta döndük. O zaman işimiz daha iyi oldu. Hem hizmetimiz daha farklı oldu. Şimdi kahvaltıda ne belli yiyecek, omlet olur, şu bu. Başka şimdiki gibi pastanelerde her şey yok. O gün yasaktı. Şekerciyse şekerci, pastacısı. Orayı hissettik biz. Onu çevirdik restoranda. O zaman da Puding Shop, Lale Pastanesi'ydi bizim müessese. Turistlerle işte 5-6 kişi konuştuk. İsmini bunlar pastaneyi telaffuz edemiyorlar. Ne olsun falan. Bunlar da bugün de biliyoruz işte tatlıcı demek, puding falan demek ya. Puding Shop olsun dediler. Hepsi alkışladı. O isim o günden sonra Puding Shop oldu. Lale Pastanesi. Şimdi böyle geçer. Puding Shop Lale Restoran diye geçer ismimiz. Bütün dünya mektup yazar bize gelin. Puding Shop diye gelir. İstanbul'da deyince gelir. Mektupları biz orada paramız var oraya koyardık. Eskiden şey yok, telefon yok, faks yok. Bugünkü gibi cep telefonu hiç yok. Oradan gelen alanlar mektubunu alırdı orada. Evet, turistler. İsim babaları turistlerdi, yabancı zaten. Hippilerdi daha doğrusu. Tabii. Ben çıraklık yaptım babamın, abimin yanında. O zaman çok saygı vardı o zaman. İş öğrenmek için. O zaman iş de az. Herkes iş arıyor. Bize anca birisinin vasıtasıyla gelip de aman benim çocuğum alın, çalışsın, iş öğrensin. Şimdi o işi öğrenmek isteyen kimse yok. Bizlerse bizim meslekte artık sanatkar yok. Herkes okuyor, üniversite bitiriyor. Bir sürü üniversite açılmış. Ama üniversite bitirmiş şey yok. Hiç kimseye iş yok ki. Ama sanatkara iş çok. Hala bugün aranıyor. Bunu büyüklerimiz de söylüyor ama tatbik etmiyorlar nedense. O büyük eksiklik. Daha ileride sıkıntı olacak. Hatta bizde bile şimdi sıkıntı başladı. 66'dan itibaren efendim. 66'da. Daha evvel turist gelirdi, Ayasofya'nın önünde görürdük. Sonra bu hippiler Vietnam Savaşı'ndan kaçanlar bunlar biliyorsunuz. Savaşa gitmemek için. Savaş yok, aşk var derdi bunlar. Onların tabirleri öyleydi. Oradan kaçıp gelenler, buradan Hindistan'a gittiler. Oraları görecekler. Macerayı seven insanlar. Hepsinin babası para gönderir. Zarf içinde para gönderirlerdi. Yasak ya para göndermek. Yani öyle bazen paralar olmazdı. Bizde yemek yer gönderirdi. Geçen en son gelen bir yaşlı adam geldi. Ben de Hindistan'a gittim. Yolda otobüse geliyorum. Gelirken param bitti. Ben demiş Puding Shop'a giderim, orada bana yemek verirler. Aynı şeyi 15 gün veya bir ay evvel anlattı adam. Gözyaşları ağladı, yarım saat ağladı. Hanımı da var yanında. Ben orada yemek, geldi buraya diyor, bana sensin diyor, yemek verdi bana diyor. Param yok. Yoksa gönderirsin demişim. Parayı bana göndermiş, o zaman yasak, dolar falan gelemiyor. Karbonlu zarflar var, onun içinde hep böyle gönderirlerdi. O zamanki paralar 10 dolar, 20 dolar, 10 dolar, 5 dolar falan onun gibi. O türde yardımcı ederdik ama hiç kimse de göndermemezlik etmedi parayı. Herkes borcunu gönderdi. Vallahi efendim şöyle, belki bizim pastane olmamız, belki bizim baba abi mesleğinde olduğu için biz gelenlere eski pastacılık alışmamız var. Bir lokum ikram ederiz. Bizim meslekte öyleydi eskiden. Şimdi hala o pastanelerde o şey var mı bilmiyorum. Bir lokum ikram ederiz, bir şey ikram ederiz. Yabancılarda da bu yok. Ben öyle düşünebiliyorum. Bir şey ikram ederiz, lokum veya şeker neyse.
Oradan bizi sevdiler. Biz de onları sevdik. Öyle beraber çalıştık. Yani iyi bir dostluğumuz vardı. Herkes veremiyordu galiba öyle bir şey. Bir lokum ikram ederiz. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Bizde bayramlarda gelen müşteriler de hep böyle ikram edilir. Hala sizin de gittiğiniz yerlerde vardır bu muhakkak. O eski şey kalmış. Öyle alıştılar. Kendi evleri gibi güven duyarlardı. Yerine yer, içer. Gitar çalarlardı hippiler. Akşama kadar. O kaset getirirlerdi. Eski bilir misin? Big Floyd falan. O bizim dükkanda belki 100 defa çalınırdı günde. İşte öyle. Vardı yine. O lokantalar vardı. Muhallebiciler vardı. Köfteciler vardı. Eski köfteciler hala var bugün. Diğer komşular vardı. Manavı vardı. Bakkalı vardı falan. Vardı, onlar da vardı. O günden bu yana değişen samimiyet yok. Bence öyle. Bakın ben şimdi Sultanahmet'te bir iki komşumuz var. Bir de esnaf değişti. Eski esnaf şöyle diyebilirdi. Ben sabah siftah yaptım. Sen de git başka komşuya git. Onlar siftah yapmamıştır. Öyle esnaflar ben yaşadım biliyorum. Şimdi herkes bencil oldu biraz. Belki bunu dinleyenler, okuyanlar belki bana kızacak ama ben yaşadığım şeyleri anlatıyorum. Yani doğru bildiğimi ve yaşadığımı anlatıyorum. O zaman paylaşmak vardı. Şimdi o hiç kalmadı. Herkes hırslı. Ama ben yapayım, ben yazayım öyle. Buluşma noktası tabii. Hep mektuplar oraya gelir. Her şeyi asarız oraya. Birbirlerine haberleşmek için o zaman haberleşme yok ya. Oraya mesaj yazarlar. İşte ben geldim. Akşam 9'da burada olacağım. Veya yarın burada olacağım şu saatte. Onun gibi hala mesajlar vardı. Ben size göstermedim onları. Görmediniz değil mi? O gün anlatamadım bunu. Aklım siz de belki sormadınız, bilmediniz. Şimdi burada oturunca rahat, belki daha rahat anlatır. Her şeyleri bizim oradan karşılarlardı. Parası yoksa gelir yer içer gider. Ne bileyim arkadaşlar buluşacaksa orada buluşur. Konsolosluklar falan nerede? Hep bizim duvarlarda onlar yazılıydı. İşte konsolosluğu şuradan gider. Şu numaralı belediye otobüsü gider. O gün gibi herkes taksiye binecek, dolmuşa binecek durum yok. İşte karakol burada. Karakolda sorun olursa biz lisan bilen arkadaşlarımız vardı, üniversiteye giden. Onlara yardımcı olurduk. Adliyeden telefon ederler bana, Namık derler. Bir tercüman ihtiyacımız var, hakim, savcı neyse. Onlara rehber gönderirdik. Yani bu tür hep yardımlarımız oldu. Elimizden geldiği kadar gayret ettik. Hep bile baştan dediğim gibi dürüsttüler, saygılıdırlar. Yani dükkana falan hiç zarar vermiş değiller. Yani kirletmez, etmez. Bir şey düşse bile alır, çöp atar. Yani o günleri gördük. Daha yani onlarla kötü bir şeyimiz olmadı ki. Yılbaşı olur, süsleriz falan, onlar da bize yardım eder. Onlar öğretti yılbaşını falan, biz nereden bileceğim ben yılbaşını falan. Bilmez, ben köy çocuğuyum. Onlar öğretti. Yılbaşını falan dükkanı süslerdik. Onların yardımıyla. Kahve bilmezdik biz. Bizde Türk kahvesi var. O zamanlar istiyor ki sütlü kahve istiyor, cappuccino istiyor. Ben cappuccino'yu nereden bileceğim? Öyle. Omlet nereden bileceğiz? Bizde eskiden tarihte omlet falan yoktu ki. Scramble istiyoruz, sütlü yumurta. Onlardan öğrendik. Çok şeyi bilmiyordum. Cappuccino onlardan öğrendik. O gidenler İstanbul'a geldikleri zaman Nescafe getirirlerdi. Sütü ısıtırdık. Buharlı bir aletimiz vardı. Üstüne kahveyi koyardık. Öyle bugünkü gibi öyle makineler falan yoktu. Çok sıkıntılar çektik. Mesela dediğim yeni paspas yaptığımız gibi bugünkü o kovalar, sıkma kovalar, o paspaslar yoktu ki. Marangoza gidersin, tahta yapar, arasına bir çuval koyarsın, ona bastırırsın. Suyunu akıtmak istiyorsan elini ayağına bastırırsın. Yani çok güzel, yani çok değişti Türkiye çok değişti. Efendim turistler, hippiler geliyor. Bizim dükkanda her masada tuzlu, karabiber vesaire vardı. Bunlar da gidecek Afganistan'a, Hindistan'a falan. Domates falan almışlar. Tuz arıyorlar, tuz yok.
O sonra geldiğini anlatıyor bana kişi. O zaman bugünkü gibi böyle paketlerde tuz buz yok öyle şey. Ya paket alacak, onlar da alsa ziyan olacak. Bizim tuzluğu almış gitmiş, biz nereden bilelim? Aradan geçiyor 30 sene sonra. Diyor ki adam ben bunu hırsızlık yaptım, aldım. Götürüyor Hindistan'a falan. Ben diyor tekrar İstanbul'a gittiğim zaman bunu vermem lazım diyor. Onu da öyle saklamış ki böyle bir şeye bez gibi bir şeye bağlamış, kırılmasın cam. Eski tuzluklar öyleydi ya. Şimdi paslanması şu bu var falan. Bir gün çıktı geldi adam. Bunu dedi tanıyor musun? Nereden tanıyacağım ben? Kaç sene evvel olmuş. Ben böyle böyle yaptım. Bunu getirdim. Bize de bir çikolata yaptırmış. Ben özür dilerim sizden. Bu kadar sakladım bunu. Yaptık, gençlik. İhtiyacımız da vardı. Yolda giderken domates falan tuzlayalım diye. Hani öyle de oldu. Hala o tuzu saklıyorum. Saklıyorum bunu. Bir de şu anım var. Biz bir de Hindistan'a veya doğuya, batıya gidenler her gün bir iki otobüs kaldırdık oradan. Biz ajantelik de yaptık dükkanın içinde. Kişiler geliyor, otobüs alıyor Almanya'dan. Ben diyor bana geliyor, diyor ki ben yolcuya ihtiyacım var. Kapının önüne koyuyoruz o zamanlar öyle trafik diye bir şey yok. Bir kartını asıyoruz. Gitmek isteyenler bize müracaat ediyor. Orada bir üniversiteye giden bir arkadaşım vardı. Ona da o görevi vermiştim. Geliyor. Otobüs bir günde doluyor, Hindistan'a gidecek. Evet, bir gün. Bir tanesi geldi, o günde minibüs kalkıyor, 17-18 kişilik. Yok, ama adam gitmek istiyor arkadaşlarına. Nasıl yapacağım? Sandalye verim dedi, bundan gider misin? Bir aylık yola gidecek. Giderim dedi. Al sandalyeyi git. O sandalyeyi tekrar 2-3 ay sonra geri getirdi. Sandalyeye bindi, öyle gitti. O gün otobüsler zaten çok konfor yok. Yani öyle bir anımız da oldu. Valla bu o zaman Gülhane'ye giderdik. Eskiden böyle tatil mağdur da yoktu bizim zamanımızda. Bakma şimdi herkes bir ay tatil yapıyor, şey yapıyor. Yoktu o zaman herkes. Kendi parkı mark olurdu falan. Kendi evinin bahçesi varsa falan. Öyle giderdik. Yani ben evlendikten sonra balayı yaptım. Gerçi o zaman baba sağdı, abi sağdı. Gittik az çok Allah'a şükür. Biraz bazı yerleri gördüm. Yurt dışına hiç çıkmadım ama. İstanbul dergisi yazdı ya, hiç yurt dışına çıkmamış, herkes ayağına gelmişti yazıyor. Onu okudunuz mu siz? Yani öyle, benimki öyle oldu. Hiç arzu etmedim ben dışarı gitmeyi. Hala da arzu etmiyorum. Herhalde oradakiler hep böyle, dünyanın her tarafından benim dostlarım vardı. Onlar gelir, herhalde ondan diyorum. Yani bilmiyorum, hala yok. Vaktim de olmadı çıkma. Yani uzun müddet ayrılamazdım dükkan. En fazla 3 gün, 5 gün bir yere gittimse öyle gittim. Uzun müddet tatil yapma imkanımız olmadı. Tabii Sarayburnu'dan falan girerdik. Çatladı kapıdan girerdik. Biz çocukluğumuz hep oralarda geçti. Güzeldi, o kadar işte fazla. Maksat denize girmek. Hala bugün Sarayburnu'ndan denize girenler var. Eskiler var, eski yaşlı amcalar. Onlar kışın bile giriyorlar. Onların alışkanlıkları var. Biz de işte kenardan köşeden plaja falan gitmek için para lazım, vakit lazım. O güne oradan girerdik. Kimse yok ki zaten hiç. Girer, çatlat kapıdan girerdik. Sarayburnu'ndan. Hiç spor yapmadım. Ağaca bisiklete bindim. O zaman çok özlem vardı bisikletin. Bir bisiklet almıştım. Ona binerdim. O zaman park falan onlar bomboş Sultanahmet. Sarayburnu'na kadar giderdik. Gülhane'nin içine girerdik. İşte oralar bizim hep boştu. Bugün Sultanahmet çok kalabalık. O zaman boştu bisiklete bindiğimiz zamanlar. Bisiklet sanki bugün bana çok lüks arabasını o kadar sevmem. Ama o zaman bisiklet benim için büyük şeydi. Bütün arkadaşlarımız da aynıydı. Hepsine verirdim. 100 liraya bisiklet almıştım. Hiç unutmuyorum. Arkadaşlarımıza verdik. Dükkanda çalışan elemanlara da. Yok o zaman efendim. Herkes merak ediyor. Öyle günlerden geçtik. Allah'a bin kere şükür bu hallere geldik Türkiye. Çok şükür. Buralar şimdi turistik oldu efendim. O zaman halk
Her halk vardı. Daha bizde Akbıyık'ta deniz subayları vardı. Amiral Tafti sokak vardır orada. Orada hep subaylar oturdu. O zaman lojman yoktu. Hakim savcı otururdu, avukatlar otururdu, doktorlar otururdu. Bu Yerebatan Caddesi'nde doktorlar, Laleli'de hep doktor. Ünlü doktorlar bugün nasıl? Nişantaşı falan. O zaman Laleli, Yerebatan Caddesi bizim oralar. Öyle insanlar hep kültürlü insanlar, saygılı insanlar orada otururdu. Herkes sabah kalkar, fotör giyer şu, günaydın der. Herkes birbirine. Esnafım ben. Kapıdan geçerken seslenir, hayırlı işler denirdi. Şimdi kim kime denir mi? Maalesef öyle. Kendi iş yerimiz var. Evde annemiz yapardı, eşimiz yapardı. Pek eski herkes bilhassa herkes esnafı görürdük. Sefertası taşıdı herkes. Bilir mi sefertası? Herkes evde hanımı yapardı onu akşamdan veya sabah erken kalkar. İş yerine giden iş yerinde sefertasını ısıtır veya ısıtılmaz neyse. Öyle dışarıda restoranlarda çok yemek yeme alışkanlığı yoktu. Öyle bayanlar, çoğu bayanlar lokantaya falan gitmezdi ki. Sonra oldu. Şimdi herkes telefon ediyor. Gelsin, gitsin. Yani eskiden bayanlar restorana gidip yemek yemezdi. Erkekler bazı sigler orada midesine şikayet olurdu. Adam evinde pişirdi. Hem müsriflik yoktu. Bu kadar gelir de yoktu tabii insanlarda. O kültür yoktu. Sonra oldu. Giderdik komşumuzu. Vardı. Onlar da 100 senelik falan. Eskidir. Meşhurdur. O zaman da başka yiyecek yok işte. Köfte meşhur. Halkta tabii biraz köfteye özlem var. Izgara kokuyor, ediyor. Özlemi de var herkes. Herkes köfte yiyemezdi ki. Dediğim gibi herkes işine giden evden yemeğini götürüyor. O da arada sırada işte öyle. Yiyen kişiler de nadir. Sonra artık bu işler arttı. Her yerde arttı daha doğrusu. Sırf Sultanahmet'te değil. O zaman hep bakkallar vardı, manav vardı semtte. O marketler falan sonra oldu. Daha sonra oldu onlar. Hep bakkal, herkesin kendi bakkalı vardı, manavı vardı, kasabı vardı. Berberi ayrıydı. Mesela benim berberim yeni bıraktı. 50 sene ben tıraş olduğum kişi işi bıraktı. Şimdi berber değiştirmeye mecbur oldum. Evet, yeni. Daha 3-5 ay oldu. İşi bıraktı. Bizim o sokakta o da şöyle oldu. Mal sahibi çıkardı. Oğlum iş yapacak diye. İş yapmadı. Verdi, başka birisine verdiler kiraya. Kirayı yüksek buldu. Berber fazla kiraya veremez ki. Semtin berberi. Orada gelen esnaf, komşu, momşu. O da yeni bıraktı. O da bıraktı işi şimdi. Bugün bana telefon etti. Geleyim seni tıraş edeyim mi diye. Nerede edeceksin tıraş? Bizim dükkanda olmaz ki. Hani, bugün telefon etti bana. İnsanları değiştiremezdik biz. 50 sene en az 50 sene tıraş olmuşum. Belki daha fazlası var. Giderdik öyle acil şeylerimizi alırdık ederdik. Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Mahmut Paşa. Mahmut Paşa esas şeydi. Herkesin gittiği yer orasıydı. Hala bugün yine oraya çok rağbet var. Her şey aradığın orada bulursun. O kadar çok alışveriş yerleri yoktu ki. Belli yerler vardı. Belli kesimde de o zenginler alışveriş eder. Giyecek falan için. Market hiç yoktu. Marketler daha yeni. Herkes bakkala bağlıydı. Ne alacaksın? Vardı. Yoğurtçu olurdu, sütçü olurdu. Hatta bazı manavlar at arabalarıyla gelirlerdi mahalleye. Bir ara Migros otobüsleri vardı. Hatırlar mısın onu? Bilmiyorsun değil mi? Onlar mahalleye gelirdi son zamanlarda. Onlar da bir 20-30 sene oldu bıraktı o işi. Her mahalleye gelir, korna çalar. Herkes bilir Migros geldi diye. O otobüslerin içinde şeyler. Nasıl bugün marketlerde, raflarda var. Onlar da aynı şeyi yapardı. Bu Migros'un koçları da bunlar. Sonra bilmiyorum, o otobüsler şimdi Anadolu'ya gitmiş. Buradaki o hizmet veren otobüsler Anadolu'ya gitmiş. O da bir yenilikti yani o zaman. Camiye giderdik, evimizde yapardık. Benim rahmetli babam, annem hacıydı. Abim rahmetli hacıydı. Ben hacca da gidemedim.
Tam gidecektik, hanım rahmetli oldu. 4,5 sene hastalıkla uğraştık. Tedavi olduk. Hep kemoterapiye gittik. Haftada bir. 4,5 sene o işlerle uğraştık. O gidelim tam hazırlanmak üzereydik. Hastalık vardı. O gitmeyince ben de istemedim. Hala ben de şimdi de istemiyorum. Allah biliyor ya. Onunla gidemedik ya. O özlem var. Benim hanım İstanbul Kız Lisesi mezunudur. Aynı zamanda Yerebatan Camisi'nin müezzinin kızıdır. Biz aynı semtliyiz. Semtten tanışırdık. Ben Yerebatan yakındı bana. Bir de Firuze var. O daha yakın. Biz çalışıyoruz ya. Gidip hemen bir ara Sultanahmet'e giderdik. Orada oranın hocası vardı rahmetli. Gönenli. Mehmet Gönen duydunuz mu? Ondan çok şey öğrendim. Allah razı olsun. Nur içinde yatsın adam. Herkese bir şey söylerdi. Aklımdan mesela çok şey, onun çok şeyleri benim kafamdadır hala. Çok kültürlü bir adamdı. Çok özveriliydi. Şimdi hocalar aman namaz kılsın hemen çıkayım gideyim. O ayılır, sohbet eder, bilgiler verirdi. Çok farklı bir insan. Allah kanı rahmet eylesin. Alman var, Fransız var, Hollandalı var, Danimarkalı var, İsveçli var, Amerikalı var. Bu son senelerde şeyler arttı. Polonyalılar, Sırplar falan. Bunlar pek gelmez o zamanlar. Bunlar başladı birkaç senedir. Bunlar daha çoğunlukta. Belediye otobüsü veya dolmuşlar o zaman taksiye binmek falan lüks o zaman binemezdik. Ama çok ihtiyacımız biz yürüyerek giderdik. Aksaray'dan bir şey mi alacağız? Giderdik Aksaray. Karaköy'den bir şey mi alacağız? Oraya kadar yürüdük. Paketler aldık, elimize gelirdik. Bu şimdi kimse yürümek istemiyor. Ama imkan da yoktu o zaman para vermemek için. O zaman her şey, para çok kıymetli. Evet, eski tramvayları biliyor musun? Beyoğlu'nda çalışanları biliyorsun. Onların büyükleri vardı. Biz de onların arkasında takılırdık. Biletçiler de bize içeriden sopayla vururdu böyle. Çok düşüp bunların yarı olmuştu çok. Yok para yok, bilemezdik ki. Hep çeşmeler vardı bizde zaten. Bugün de aynı çeşmeler var ama tabii hepsi işlevi yok tabii. O zaman çok kişi, bahsettim ya daha evvel, evde herkesin evinde çoğunda su yoktu. Çok evlerde banyo yoktu. Herkes, hamamlar vardı bizim orada, Cağaloğlu hamamı. Bizim üstümüzde var, Çembertaş hamamı. Herkes, bayanlar, erkekler erkek sabah giderdi, bayanlar sonra giderdi. Evlerde banyo yoktu. Herkes, bugünkü gibi herkes duş yapıyor. O zaman herkes öyle duş yapamazdı öyle. Yok o kadar bolluk su taşıma suyla. Yani öyleydi Türkiye. 5.000'de gittik hamama yıkanırdık. Öyle. Ve evde herkes evin içinde böyle şey derlerdi ona. Yuvarlak bir saçtan yapılmış bir şey. Onun içinde yıkanırdı herkes. Tabii siz çok gelsiniz. Sizler bunları düşünemezsiniz bile. Hayal edemezsiniz. Biz yaşadık o iş. Ben de öyle yıkandım. Öyle. Her zaman hamama gidip yıkanamazsın ki, para lazım. O günkü evlerde hep uyduruk diyeceğim her şey. Banyosu yoktu veya vardı, ufacıktı. Mutfağı vardı, ufak. Şimdi mutfağımız var Allah'a şükür. Çoğunun öyle. Masası koyuyorsan yemeğini orada yiyor. Eski evlerde, daha sonra düzelen evlerde holde olur. Orada oturursun, yersin. Yok, imkanlar yok ki. Ama buradaki ben Sultanahmet'te otururum gibi değil tabii. Ben Sultanahmet'te çocukluğumdan beri herkesi tanıdım. Burada işte 92'de gittim, onları tanıdım. Ancak binadakileri tanıyorum. İyi komşularım orası sağ olsunlar. Ama diğer dışarıyı ben dışarıyı da tanımam. Ben akşam gidiyorum, yatıyorum, sabah kalkıp geliyorum. Orada hiç şeyim yok. Semtim diyemem oraya. Orada yatmaya gidiyorum, oturmaya gidiyorum, dinlenmeye gidiyorum. Ama o eski komşularımız da Sultanahmet'te de kalmadı. Onlar da şimdi. Herkes bir tarafa gitti. Tabii çok değişiklik var. Binalar yenilendi. Yollar düzgün. Eskiden yoktu ki, her şey yoktu. Mesela. Maalesef öyleydi. Yokluk vardı. Bir de bu evde suyun yok her şeyden önce. Taşma suyla, çeşmeden su getiriyorsun. Bulaşık yıkayacaksın, çamaşır yıkayacaksın. Çok evde. Mesela ben
Bak onu da söyleyeyim. Ben 71 senesinde evlendim. Binamız vardı. Kiracılarımız vardı. Bir daire boşaldı. Oraya ben taşındım. Evde benim buzdolabım yoktu. Vallahi 3 ay alamadım. Bak dükkanımız var. Evimiz var. Oturduğumuz yer. Eşya aldık. Günün şartlarına göre bir şeyler oturduk. Yani buzdolabım yoktu. Komşular, kiracılarım bana buz verirdi, su verirdi. Allah razı olsun. Ramazan'a da denk gelmişti. Bir ay sonra işte evlendikten sonra. Bize bazı yemeklerimiz olurdu, koyarlardı buzdolabına. Etimiz olursa oraya koyardı. Sağ olsun. Ama 3 ay içinde aldım. O zaman kredi kartı yok. Komşularımız var ama biraz da şey mi yaptık onu biraz namus meselesi mi? Gidip de ya bana buzdolabı ver de sana sonra vereyim diyemedik. Ben kendi yaşadığımı biliyorum. 3 ay buzdolabım yoktu. Çamaşır makinem 2 sene sonra oldu belki. Hanım hep rahmetli elle yıkadı. Öyle bir günler geçirdik. Ama sizlere bu tabii şey gelir şimdi. Ne demek? Belki şimdi bir şey değil mi? Şimdi genç kızlar evde adamın buzdolabı, çamaşır makinesi yoksa evlenmez bile. Gitmez. Niye soruyor şimdi? Evin var mı? Araban var mı? Kaç para maaş alıyorsun? Hani şey konuşuyoruz bunu kimseye dalga geçmek değil de. Ama öyle ama şimdi. Bugün şartlar böyle. Adam kızı isteyeceksin. Oğlum ne iş yapar damat diyor. Ne işi var? İşi var mı? Nerede çalışıyor? Ama hayat şartları da bunu getirir tabii. Arzu ederim ama kafama göre böyle bir düşünüyorum. Böyle müstakil bir yer bulsam, ufak böyle bir bahçesi olsun. Kafamda öyle bir projem var ama gerçekleşir mi, gerçekleşemez mi bilmiyorum. Yalnız da yaşıyorum ya, onun için pek de güvenemiyorum yani yalnız da yaşadığım için tek evde. Bu evde malzememiz var. Çoluğumuz çocuğumuz büyüdü. 49 sene ben evlilik yaptım. Anılarımız var, orayı da bırakmak istemiyorum ama kafamda da böyle bir soru var. Ama olur olmaz bilemiyorum. Forsuz Otel'in orada bir yer var. Bizim bir gazeteci var. Sözcü gazetesinin yazarı. İsmini Necati Doğru. Duydunuz mu hiç? Yazardı. Eski bu Hürriyet'te, Milliyet'te, Sabah'ta falan çalıştı. O müstakil bir yer almıştı. Orayı güzel yaptı, ahşap yaptı. Geçen gün geldi, Necati abi dedim ya, verir misin bana evi? Ben tekrar Sultan, ben dedi buradan bir yere gitmem. O da benim gibi Sultanahmet Ağası. Ben burada büyüdüm, burada gözüm açıldı, burada ticaret yaptım, burada para kazandım. Burada komşularım var. Her şeyi burada gördüm ben. Hayatım burada geçti. Olay o yani.